Yol Bizi Gözler'in yeni bir yerine daha hoş geldiniz değerli dostlar. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün yeni bir Suudi Arabistan serisiyle karşınızdayım. Bugünkü videonun konusu Suudi Arabistan transit vizesi ile ilgili olacak. Transit vize nedir? Hangi amaçla alınır? Bununla ilgili ne yapmamız gerekiyor? Bunu size kısaca aktarmaya çalışacağım. Kanalımı takip edenler veya kanalıma abone olan arkadaşlar bileceklerdir. Ben bir süredir Suudi Arabistan'la ilgili videolar çekiyorum. Buradaki temel amacım özellikle Suud'a gitmek isteyen, umre amacıyla veya turistik amaçla gitmek isteyen kardeşlerimiz için bir rehber hazırlamaya çalışıyorum. Bu rehberi kategorik olarak baktığınız zaman kanalıma da bakarsanız işte temel olarak işte ulaşım, konaklama, vize bununla ilgili epey bir içerik üretmeye çalışıyorum. Bu arada tabii kanalımda bir abonelik sistemi getirdim. Bu abonelik sistemim içerisinde sadece üyelere özel bir takım içerikler üretiyorum. Bu içerikler çok daha spesifik, çok daha detaylı bir şekilde anlatılmış konular ve videolar. Mesela Suudi Arabistan'la ilgili 3-4 tane sadece abonelerime özel içeriklerim var arkadaşlar. Bunlardan birkaç tanesini örnek verecek olursam, mesela işte Cidde'ye gittiniz. Cidde'den Mekke'ye nasıl geçilir? Bununla ilgili epey detaylı bir video çektim. Bu video tabii ki sadece abonelerime özel. Veyahut da Suud'da hızlı tren var. Bu hızlı tren sistemi nedir? Bileti nasıl alınır? Hangi adımları takip etmeniz gerekiyor? İşte bununla ilgili bir video çektim. Suud'da konaklama konusunu oldukça detaylı işlediğim bir video daha var. Bu videoda sadece abonelerime özel. Abonelik sistemi de şöyle, çok kısaca ona da değineyim. 3 tip abonelik var. Bir tanesi Basic, ikincisi Standart, üçüncüsü Premium şeklinde yaptım. Basic olan arkadaşlar, en basit olan. Basic'te ne var? İşte videolara yorum yaparsanız onlara hızlı cevap veriyorum. Aynı zamanda bana direkt olarak elektronik posta atarsanız da çok hızlı bir şekilde size cevap vermeye ve ulaşmaya çalışıyorum. İletişim adresim elektronik posta olarak şuraya veriyorum. info@yolbizigözler.com. Eğer standart abone olursanız az önce söylediğim bu videoları izleyebilir hale geliyorsunuz. Dediğim gibi Suud'la ilgili şu ana kadar 4 tane video çektim. Bir beşincisini de çok yakın bir zaman içerisinde çekeceğim ve bunun da konusu Suudi Arabistan'a uygun, ucuz uçak nasıl bulunur? Bununla ilgili de bir video atmaya çalışacağım. Son abonelik de arkadaşlar Premium. Premium'un diğer aboneliklerden tek farkı, ayda bir kez benle 1 veya 1,5 saat internet üzerinden, bu Zoom olabilir, Google Meet olabilir, özel bir oturum yapma imkanı sunuyorum. Yani bu özel oturum imkanı sırasında bana istediğiniz soruyu sorabilme hakkına sahipsiniz. İşte Suudi Arabistan'la ilgili olabilir, vize ile ilgili olabilir, seyahatinizin planlaması ile ilgili olabilir, konaklama ile ilgili olabilir, yaşadığınız herhangi bir problem olabilir, öğrenmek istediğiniz bir detay olabilir. Bu session esnasında ben bu sorularınıza olabildiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Evet, şimdi konumuza dönecek olursak arkadaşlar, şu ana kadar Suudi Arabistan'la ilgili elektronik vize, kapıda vize, bununla ilgili 2 tane video çektim. Daha önceki videolarımda anlattığım gibi Suudi Arabistan artık Türk vatandaşlarına vize vermeye başladı. Bu vizeyi isterseniz önceden alabiliyorsunuz. Elektronik vize portalı ile. Bununla ilgili çekilmiş benim en son 2 tane videom var. Kanalıma girip bunlara bakabilirsiniz. Aynı zamanda bir kapıda vize opsiyonu var. Vize on arrival denilen. Onunla ilgili de bir video çektim. Dileyen arkadaşlar ona da bakabilirler. Vizelerle ilgili bu muhtemelen son videom olur mu olmaz mı ondan da emin değilim. Dediğim gibi Suudi Arabistan bu vize sisteminde çok fazla değişiklik yapıyor. Hatta en son attığım bir video var. KCA-Vize.Saudi denilen yeni bir vize portalı açıldı. Bu vize süreçlerinin hepsini tek bir platformda birleştirmeyi amaçlayan bir ortam burası. Bunu da mümkün olduğunca sizlere anlatmaya çalıştım. Merak eden arkadaşlar bu videoya da bakabilirler. Evet arkadaşlar, konumuza dönecek olursak bugün size transit vizeyi anlatacağım. Transit vize ile ilgili
Ben gene Nusuk üzerinden ilerleyeceğim her zaman olduğu gibi. Nusuk.saudi'ye giriyoruz. Apply for Visa'ya tıkladığımızda buradan uyruğumuzu seçiyoruz. Nationality'mizi. Bakın Türkiye seçtiğimiz zaman burada 4 tane ikon geliyor. İşte e-Visa Online. Dediğim gibi bununla ilgili 2 tane videom var. Merak eden arkadaşlar buna bakabilir. Yani e-Visa Online siz Suud'a gitmeden önce vizenizi almak demek. İşte bununla ilgili bir portal var. Gidiyorsunuz oraya bir takım bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Ücretinizi ödüyorsunuz. Ondan sonra vizeniz sizin önünüze geliyor. Visa on arrival kapıda hudutta vize almak demek. Yani buradan uçağa biniyorsunuz. Havalimanına iniyorsunuz. Pasaporttan geçmeden önce vizenizi alıyorsunuz. Ondan sonra pasaporttan geçiyorsunuz. Bununla ilgili de arkadaşlar bir videom var. Ekran görüntülerini şuraya koyuyorum. Merak eden arkadaşlar buna bakabilir. Şimdi burada Visa True Package denilen bir şey daha var. Bunu abonelerime özel videoda Suud'da konaklama işi nasıl çözülür kısmında kısmen anlatmaya çalıştım. Arkadaşlar bu Visa True Package şu demek. Suud'da yerel ajantalar var, seyahat ajantaları. Bu ajantalar size bir paket satıyor. Bu paketin içerisinde genel olarak söylüyorum, konaklama ve vize oluyor. Yani siz burada buna tıkladığınız zaman işte birçok ajanta açılıyor. Size bir takım tur önerileri veriyor. İşte diyor ki işte örnek veriyorum yani 3 gün Medine'de otel, 5 gün Mekke'de otel, havalimanında karşılama, vize dahil atıyorum 1000 riyal. İşte 7 günlük. Bu aslında bu işe yarayan bir sistem. Bunu Nusuk üzerinden satın alabiliyorsunuz. Yani diyelim uçak biletinizi ayarladınız. Ancak vize, konaklama vesaire bu işlerle falan çok uğraşmak istemiyorsunuz. Bu işi Suudi Arabistan'daki yerel bir acenteye devredebilirsiniz arkadaşlar. Bu buna yarıyor. Bunu anlattığım video dediğim gibi Suudi Arabistan'da konaklama işi nasıl çözülür? Bu sadece abonelere özel. Ekran görüntüsünü şuraya koyuyorum. Merak eden arkadaşlar o videoyu da seyredebilirler. Şimdi bugünkü konumuz Transit or Stopover Visa dediğimiz vize türü. Buna tıkladığımız zaman bakın yeni bir sayfa açılıyor. Burada transit veya stopover visanın ne olduğunu söylüyor. Transit stopover visa allows travel passing through Saudi Arabia to enter the country for variety of reasons including perform umrah, visit Prophet's Mosque and attend tourism events. Note: pilgrims must visit Nusuk up to schedule umrah ziyarah appointment if you are interested in going Mecca or Medina. Şimdi arkadaşlar transit or stopover visa şu demek. Önce bunun ne olduğunu ben bir anlatayım size. Bunu daha önce de ben anlatmıştım ama bu en iyi örnekle anlatılıyor. Arkadaşlar transit veya stopover yapmak demek. Siz Suudi Arabistan'ı kullanarak bir üçüncü ülkeye gidiyorsunuz. Yani örnekten ilerleyecek olursak İstanbul'dan mesela Hindistan'daki Kerala'da bulunan Koçin'e gitmek istiyorsunuz. Koçin'e giderken de bir Suud tabanlı hava yolu kullandığınızı farz edelim şu an. Bu Saudi olabilir, Flynas olabilir, Flya değil olabilir. Suud Hava Yolları'yla dediğim gibi bir bilet aldınız. Bu biletiyle Koçin'e gideceksiniz Hindistan'da ve aktarma noktanız Cidde. Şimdi bu Cidde'de aktarmanız süresi boyunca bir transit vize denilen bir opsiyon var. Bu transit vize ile ülkede 96 saate kadar kalabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani İstanbul'dan uçağa biniyorsunuz. Örneğe devam edelim daha anlaşılabilir olması için. Cidde'ye iniyorsunuz. Diyelim 10 saat aktarmanız var. Birazdan Saudi'nin veya Flynas'ın web sitesine girdiğimiz zaman orada da opsiyonları göstermeye çalışacağım. Yani ne demek istediğimi o zaman daha iyi anlayacaksınız. Diyelim Cidde'ye indiniz. Diğer uçak için, Koçin'e gidecek uçak için diyelim 10 saatlik aktarmanız veya 14 saatlik aktarmanız var. Bu 14 saatlik aktarma içerisinde Suudi Arabistan'a girip işte mesela Mekke'ye gidip umre yapabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan şey arkadaşlar transit vize denilen vize türü. Bir kere bu vize arkadaşlar maksimum 96 saat olabiliyor. Bu da 4 güne tekabül ediyor. Şimdi bakın burada bunu tabi sadece Suud tabanlı hava yolları ile yapabiliyorsunuz. O ayrıntıya dikkat edin.
Şimdi special offer through Saudi Airlines diyor. Yani bu Suud'un ulusal ana taşıyıcısı Saudia'nın özel bir teklifi. Bakın burada diyor ki receive a free transit stopover visa and complimentary one night hotel stay when you book with Saudi Airlines. Yani burada diyor ki arkadaş sen Suudi Arabistan'dan benden bilet alırsan 3. ülkeye giderken dediğim gibi az önce Hindistan Koç'un örneğini verdim. Mesela Suudi Arabistan Bangkok'a da gidiyor, Tayland'a, tamam mı, işte Hong Kong'a da gidiyor. Diyelim böyle bir rotanız var. Ancak bu rota esnasında Suud'da kısa bir o ara bekleme esnasında ülkeye girip çıkıp işte Mekke-i Medine'yi ziyaret edebilme şansı tanıyan bir vize tipi bu. Ama dediğim gibi tekrar üzerine basarak söylüyorum. Bunun süresi maksimum 96 saat. Şimdi burada diyor ki arkadaşlar bakın benim üzerimden bilet alırsanız diyor size ücretsiz transit bir vize vereceğim. Aynı zamanda da bir gece otel konaklaması vereceğim diyor. Yani bu Suudi Arabistan'ın paketi bu. Kampanyası diyelim. Vizanız otomatik olarak üretilecek ve rezervasyonunuz onaylandığı an size elektronik posta olarak gönderilecektir diyor. Şimdi burada transit vizenin ücretsiz olduğunu söylüyor. Az önce söylediğim gibi konaklama one complimentary night in the hotel diyor. Bir gece ücretsiz otel veriyor. Yalnız vize ücretsiz dedik ama bunun da bir application başvuru bedeli var. Bunun da 40 Suudi riyali olduğunu söylüyor. Bu 10.50 dolar. Bir gene sağlık sigortası var. Bu da 39.50. Bu da 10.50 dolara mal oluyor. Gene bir sağlık sigortası var. Buradaki aslında bunun application fee dediğimiz başvuru ücreti. Bunun da fiyatının 13 dolar olduğunu söylüyor. Number of entries single entry geçerliliği de 3 months for stay up to 96 hours. Evet değerli dostlar, şimdi tabii konumuza dönecek olursak bu transit vizeyi nasıl alıyoruz? Şimdi bu Nusuk'ta Saudi Hava Yolları ile ilgili bir kampanyadan bahsetmiş. Bu bir teklif. Şimdi burada özetle şunu söylüyor. Special offer through Saudi Airlines diyor. Receive a free transit stopover visa and complimentary one night hotel stay when you book with Saudi Airlines. Burada özetle şunu diyor. Arkadaş bileti benden alırsan diyor 3. ülkeye giderken, yani gideceğin yer Suudi Arabistan değil. Sen 3. bir ülkeye gidiyorsun. Ancak Suudi Arabistan üzerinden aktarma yapıyorsun. Biletini benden alırsan diyor ben sana diyor ücretsiz bir transit vizesi vereceğim diyor. Ve bir gecede ücretsiz otel konaklaması vereceğim diyor. Bakın özetle burada söylediği şey bu. Yalnız tabi vize ücretsiz dedik ha, ancak burada bunun detayı var. Transit stopover vizenin fiyatının ücretsiz olduğunu söylüyor. Konaklamada bir gece otel veriyorum diyor. Bu da ücretsiz arkadaşlar. Bir başvuru bedeli var. 39.50 Suudi riyali. Bu da 10.50 dolara mal oluyor. Gene bir seyahat sigortası ile ilgili 2 tane burada madde var. Bir tanesi 39.50 Suudi riyali. Bu 10.5 dolar. Bir de sigortanın kendi bedeli var. 3.45 dolar. Bunlar topladığımızda 10, 13, burada 10 daha var. 23,5, 24-25 dolar gibi bir rakama mal oluyor diyebiliriz buna. Yani ücretsiz dediğimizde de tamamen ücretsiz değil. Girişle ilgili burada bir ifade var. Bu tek giriş oluyor arkadaşlar. Geçerliliği de 3 ay ve maksimum size 96 saate kadar kalma hakkı veriyor. Yani burada şu mesela şunu yapabilirsiniz. Az önceki Koçin örneğinden veyahut da Tayland, Bangkok örneğinden gidecek olursak işte siz Bangkok'a gitmek istiyorsunuz. İstanbul'dan bindiniz. Cidde'ye indiniz. Mesela Cidde'de 96 saate kadar kalabilirsiniz arkadaşlar. 96 saatte aslında size Mekke'yi, Medine'yi gezme imkanı sağlar. Hatta çok rahatlıkla Umre'de yapabilirsiniz. Bu Saudi'nin de arkadaşlar şimdi Flynas yine benzer bir offer'ı var. Kampanya diyelim buna. Gene burada ücretsiz transit vizeyi ben vereceğim diyor. Benim üzerimden bu işi yaparsan.
Aynı şekilde ücretsiz olduğunu söylüyor. Başvuru bedeli 39.50, gene aynı 10.50. Gene bir sigorta bedeli var. Single entry giriş geçerliliği de gene 3 ay, ancak maksimum 96 saate kadar kalış hakkı veriyor. Şimdi bu vizeyi nasıl alıyoruz? Buradan Book Now diyoruz. Bakın, dikkat ederseniz saudi.com web sitesi açıldı. Şimdi benim burada yaptığım bir takım aramalar vardı. Bakın şimdi İstanbul, Koçi. Şuradan göstereyim hemen. Tabi burada bunun da detayları var. Bakın, Steps to book a stopover visa with Saudi diyor. Select your international departure and arrival destination. Yani gideceğiniz yer ve hedef noktanızı seçin. Ondan sonra en uygun bağlantı zamanını seçin diyor. Most suitable connection time for up to maximum 96 hours. Maksimumu 96 saat olması lazım. Bunu geçemez. Çünkü transit vize maksimum 96 saate kadar veriliyor. Geçerli bir dokümanınız, if you don't have valid document in Saudi Arabia, apply for stopover visa for additional service page on Saudi website diyor. Bir tane kişisel foto hazırlayın diyor. 200-200 piksel, 20 kilobayt civarında. Formu doldurmadan önce. Sonra diyor biletin bedelini ödeyin diyor. Arkasından bir sonraki adımda Suudi web sitesinde, yani bu rezervasyonda ilerlediğiniz zaman bu seçeneğin size geleceğinden bahsediyor. Bir önceki adımı tamamladığınızda bir elektronik posta alacaksınız diyor. Bu elektronik postanın içerisinde vizeniz ve sigortanız bunun içerisinde olacak diyor. Az önce söylediğim ücretsiz konaklama ile ilgili de burada bir ifade var. Conditions for benefiting from free accommodation diyor. Yani ödeme onaylandığı zaman diyor, bir gecelik ücretsiz konaklama için Saudi Holiday Banner denilen bir rezervasyon confirmation page var. Buna kliklemeniz lazım diyor. Veyahut da Manage My Booking kısmından Saudi Holiday Banner, evet, Manage My Booking'den Saudi Holiday Banner'a basın diyor. Veyahut da direkt olarak web sitesine girin diyor. Ben hatta şuradan hemen gireyim. Onu da size göstereyim. Yani biletinizi aldınız, her şey tamamlandı, vizeye de başvurdunuz, vize de geldi. Bir gecede ücretsiz konaklama almak istiyorsunuz. Bu konaklamayı da buradan halletmeniz gerekiyor. You can book stopover. Bakın burada gene stepler var. Eğer bir gecelik diyor konaklama için başvuracaksanız diyor, PNR numaranızı şuraya girmeniz gerekiyor. Şuraya da soyadınızı girmeniz gerekiyor. Adım 2'de de git diyor, buradan otelini seç diyor. Ondan sonra bu iş tamam. Bir gecelik paket can be available only once in booking reference. Yani rezervasyonunuzun onaylanması gerekiyor. Bir PNR'ınız olacak elinizde, yani bu işi yapabilmeniz için. Bir gecelik konaklama sadece Cidde, Riyad ve Medine'de olacak diyor. And eligible complimentary stopover hotels only. Yani onların belirledikleri otellerde bu iş oluyor. Bunun dışında başka bir yerde olmuyor diyor. We would like to inform you that free one night package must be booked at last 48 hours before the departure. Yani bu otel işini en az 48 saat öncesinden çözmeniz lazım diyor. Otele geldiğiniz zaman boarding pass'inizi resepsiyona verin diyor. Otel rezervasyonu depends on capabilities available, yani duruma bağlı olarak değişkenlik gösterebilir diyor burada. Şimdi şurada elektronik stopover vize ile ilgili bilgiler var. Elektronik stopover viza Dışişleri Bakanlığı tarafından verilir diyor. Maksimum kalış süresi 96 saattir diyor. Ve geçerliliği de 90 gündür arkadaşlar. Yani bu şu demek, transit vizeye 90 gün öncesine kadar başvurabilirsiniz demek. Yani verildiği tarihten itibaren 90 gün geçerli ve 96 saate kadar kalabiliyorsunuz. Bunu uzatamazsınız diyor. 96 saat arkadaşlar. Burada şunu diyor, yani her bir rezervasyon için bir vize verilir diyor.
Ya örneğin şöyle söyleyelim. Az önce Koç örneğini verdik mesela. Siz buradan Koçu'ya gittiniz. Geri dönüyorsunuz. Tekrar almanız gerekiyor. Burada onu söylüyor. Vize ücreti, elektronik servis bedeli, işte tıbbi sigorta, insurance fee, bunlar hesaplanır diyor. Elektronik transit vizenin verilmesiyle ilgili şartları söylüyor burada. İşte bir pasaport vesaire. Şurada gene şartlar, kurallar var. Bunlara bakar okursunuz. Evet, Saudi'deki kısım böyle arkadaşlar. Bir de Flynas var. Flynas'ı da göstereyim. Şimdi Flynas'taki stopover vize ile ilgili de benzer şeyler var aslında. Bu da Suud tabanlı bir hava yolu. Flynas passengers can apply electronically for stopover through its website diyor. Yani bu web sitesi üzerinden bu vizeye başvurabilirsiniz. Stopover, yani bu transit vize uygulaması otomatik olarak ulusal vize sistemine, Dışişleri Bakanlığı'nın ulusal vize sistemine gönderilecektir diyor. İşlenecektir diyor ve çok kısa bir süre içerisinde, yani 4 saatlik bir süre içerisinde cevabı size elektronik posta olarak gönderilecektir diyor. Burada da süreç aynı arkadaşlar. Bir uçuş seçiyorsunuz ve uçuşun arkasından ödemeyi yaptıktan sonra stopover vize için başvurabiliyorsunuz. Mesela ben burada bir örnekten gideyim. Gene bakın, İstanbul, varış Koçi, search flights diyorum. Gidişimi seçtim. Şimdi bakın burada aktarmanın süresini göreceğiz. Şimdi İstanbul'dan bindiniz. Tamam. Şurada bakın layover diyor. Yani mesela buradaki aktarma 3 saat 35 dakika. Bu transit vize için uygun değil. Şuna bakalım. Show details. Mesela bu 6,5 saat. Şuna bakalım. Mesela bu 27 saat. Mesela bakın arkadaşlar, bu uygun olabilir. Şurada uçak biletinin detayları var. Ben seçiyorum. Gidiş uçuşu okey. Geldim dönüşüne. Show details diyorum. Burada 3 saat 20 dakika Koçi'den Cidde'ye ve Cidde'den İstanbul'a. Bunu seçiyorum. Toplamda 3957 Suudi riyali verdi. Ya o epey de bir yüksek bir rakam çıktı. Ben Koçu'ya daha önce gitmiştim. Hindistan'ın en uç noktasındaki bir yer burası. Kerala eyaletinde. Oldukça güzel bir yer. Hindistan'ı merak eden arkadaşlar için tavsiye ederim. Continue to passenger diyorsunuz arkadaşlar. Bakın şimdi burada adımlar gözüktü. Uçuşu seçtik. Passenger detayları buraya girilecek. Girildikten sonra işte koltuk ve ekstra sekmesi var. Ondan sonra payment yapıyorsunuz. Payment'ı yaptıktan sonraki step'te, adımda bu transit vize ile ilgili kısım çıkacak. Oraya da bilgilerinizi dolduracaksınız. Dediğim gibi fotoğrafa ihtiyacınız var. Orada 25 dolar gibi bir ücret var. O ücreti ödemeniz gerekiyor. Aslında dediğim gibi vize bedeli yok. Vize ücretsiz bir vize. Ancak vize işlem ücreti ve sağlık sigortası işlem ücreti var. Bunları da topladığınız zaman 25 dolar gibi bir rakam çıkıyor. Bunu yaptıktan sonra isterseniz Saudi bir gecede size ücretsiz otel hakkı veriyor. Saudi Holiday Banners, holidaysbysaudi.com adresi de burada. Bakın şuraya PNR'ınız ve son soyadınızı girdiğiniz zaman buradan paketleri arıyor olabileceksiniz. Benzer şey Flynas için de geçerli. Ben burada birkaç tane örnek yapacaktım. Bu da aslında mantık olarak aynı. Yani şimdi toparlayacak olursam arkadaşlar, transit vize, siz Suud tabanlı bir hava yoluyla 3. bir ülkeye gitmek istiyorsunuz. Hedefiniz aslında Suudi Arabistan değil. Suudi Arabistan'dan sadece transit geçiş yapıyorsunuz. Bu transit geçiş esnasında ülkeyi ziyaret etmek isterseniz, umre yapmak isterseniz, çünkü 96 saat içerisinde umre yapabilirsiniz. Medine'ye de gidebilirsiniz. Sadece Mekke'de de kalabilirsiniz. Tamamen sizin istek ve arzunuza kalmış bir şey. Bu süre zarfı içerisinde maksimum 96 saatlik bir vize alarak bu işi halledebiliyorsunuz. Çok da kolay ve rahat bir süreç. Dediğim gibi 25 dolara aşağı yukarı 4 günlük bir vize almış oluyorsunuz. Diğer 3. ülkeye giderken de
arada da bu işi halletmek isteyen, Kabe'yi görmek isteyen, Mekke'yi görmek isteyen, Medine'yi görmek isteyen kardeşlerimiz için bence oldukça önemli bir hizmet. Evet sevgili dostlar, transit vize ile ilgili benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone olmayı da unutmayın ki bu tip içeriklerin devamı gelebilsin. Sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Abonelik sisteminden bahsettim. En temel basic abonelerimin yorumlarını çok hızlı bir şekilde cevaplıyorum. İletişim adresimi şuraya tekrar koyuyorum. info@yolbizigözler.com diye. Şimdilik görüşmek üzere. Herkese sevgiler, saygılar.